Mesela hep böyle konuşuyoruz ya, finansla ilgili işte ilgin nereden başladı vesaire diye. Ben mesela ilk bu ekonomi kitaplarını okuduğum zamanlarda dikkatimi çekti. İçerisinde yazıyordu ki yani sizler çevrenizdeki insanları biliyorsunuz, yani 5 kişinin ortalaması olduğumuz için aynı zamanda ne kadar çok çevrenizde o konuyla ilgili kişi bulundurursanız siz zaten o konuya bürünüyorsunuz aynı zamanda. Sizle ilgileniyorsunuz ve daha çok paylaşıyorsunuz. Şimdi bu şuna gelecek tabii ki de. Ben bu tarz konuları mesela şimdi insanlarla mesela paylaşıyordum. Sürekli paylaşıyordum. Herkes soruyordu. Ne almak lazım? Hangi hisse senedini almak lazım? Ne yapmamız lazım? İşte hiçbir şekilde yatırım bilmiyorum. Hala şu anda soruyor insanlar. Ben hiç sıkılmadan gerçekten gönül rahatlığıyla mesela cevaplıyorum. Bu konu o kadar çok önemli bir konu ki ben aslında bu enerjiyi çağırıyorum. Şu anlamda. Ben bu enerjiyi paylaşıyorum. Benim öncelikle bakış açım şu. Ben bu konuya bir enerji gözüyle baktığım için siz bu bilgiyi paylaştığınız zaman o bilgi size geri dönüyor. Veya herhangi bir iyiliği yaptığınız zaman size gerçekten iyilik geri geliyor. Bu gerçekten böyle bir kanun. Enteresan bir kanun bu. Yani size bütün yaptığınız olumlu şeyler zaten bilinçaltında aynı şekilde siz ne yapıyoruz mesela, ben özellikle bir açıklama yapmıştım bu konuyla ilgili. Akşam uyumadan önce hafif ve yara uykuluyken bilinçaltınızın en aktif olduğu zamanlar. Aynı zamanda uyandığınız ilk dakikalar. Bu şekilde niye? Çünkü zihin en serbest ve en rahat olduğu zamanlar. Kafanızı meşgul eden hiçbir şey olmuyor. Sizler bu şekilde o zamanlarda yaptığınız olumlamaları, bu örnek aslında çok farklı bir örnek değil. Zihninizi gerçekten kötü konulardan, işte kötü düşüncelerden, herhangi bir insanla ilgili aynı zamanda kötü yorumlardan, düşüncelerden kendinizi uzaklaştırdığınız zaman hep mesela dikkat edin, işiniz ters gittiğinde hep üst üste gelir değil mi? Aslında sorumlusu biziz. Tam tersi de iyi giden şeyler varken hep arkasından güzel ve iyi şeyler denk gelir. İşte bu tamamen bahsettiğim konuların genellemesi, tamamen bir özetlemesi aslında. Bundan dolayı da siz çevrenizdeki insanları seçerken, örnek veriyorum, mesela ben ekonomiyle ilgileneceğim dediğim zaman, finansın içerisine gireceğim dediğim zaman ne yapıyordum? YouTube'da örnek veriyorum, işte o grupların içerisine giriyordum. Sayfalarda yorumlaşıyordum. Bildiğim şeyleri paylaşıyordum ki bana da geri gelsin diye. Ve önemli bir karar verdim. YouTube kanalı açmaya karar verdim. Bu kanalda da gerçekten hem kendimi geliştirebileceğim hem de bu enerjileri paylaşabileceğim insan topluluğu üretmek ve yaratmak amacıyla böyle bir kanalı kurdum ki amacım neydi? Hem kendi bilgimi paylaşmak hem de ortak bir bilgi havuzundan o veriye benim de ulaşmam. Çok önemli bir konu. Sizler ne kadar çok edindiğiniz bilgileri, tecrübeleri paylaşırsanız, nasıl ki benim yaptığım gibi bu bilgileri paylaşıp aynı zamanda geri almak ümidiyle, amacıyla bu sayfayı kurmam gerçekten çok büyük etken oldu. Şu anda bu güzel enerjileri paylaşıyorum ve yakalıyorum. Sizlere de en büyük önerim benim bu olacak. Gerçekten vazgeçmeyin, inandığınız yolda devam edin ve bu isteklerinizi paylaşarak, bu tecrübelerinizi paylaşarak kendinize saklamayın. Ya şu bilgiden ne olacak demeyin. O bilgiden bir kıvılcım doğar ve o ateş alevlenir ve gerçekten kocaman bir hale gelir. Size geri döner. Ben de olduğum konumda şu anda karşılaştığım bütün olumlu ve bütün güzel olaylarda bunlara bağlıyorum. Hepsinin meyvesi yaşadığım güzel anılar ve düşündüğüm güzel düşünceler. O yüzden sizler de bunu uygulayın ve bu şekilde hayatınızı oluşturun. Olumsuz her şeyi bırakın. Şey gibi düşünebilir miyiz? Mesela masa tenisi maçı. Şimdi orada ne kadar profesyonel oynarsa rakiplerden biri, diğeri de o ölçüde ona uymak adına mecburen ya da refleks olarak profesyonel. Yani onun vurduğu hızda vurmak, onun vurduğu sektirmelerle bu aynı düşünüyor gibi ya da aynı noktaları görmek gibi. Yani muhakkak siz birine top atıyorsanız karşıdan o topun cevabı gelmeli. Çok doğru. Ben hatta bunu şuna benzetiyorum. Çok güzel bir örnek oldu bu arada. Teşekkür ediyorum. Benim İngilizce seviyem B2 ve her zaman çekiniyordum. Mesela karşıma çok güzel İngilizce konuşan birisi geldiği zaman çekiniyordum. Fakat ben şunu öğrendim. Bir arkadaşımın uyarısıyla dikkat et dedi. Aslında genel anlamda karşına gelen çoğu herkes çok harika İngilizce konuşmuyor. Ve ben o zaman anladım ki gerçekten bu böyle
ve şu şekilde hareket etmeye başladım o saatten sonra. Karşımda ne kadar böyle çok güzel aslında İngilizce bilen birisi varsa meğerse ben farkında olmuyormuşum. Ben de o kadar güzel İngilizce konuşuyormuşum. Sizin verdiğiniz örnek aynı örnek aslında. Gerçekten siz eğer kendi çıtanızı bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız mesela sizlerden daha bilgili ve daha tecrübeli insanlarla vakit geçirin. Bu sizin verdiğiniz örnek gibi aynı şekilde aslında doğruluyor. Ben bunu savunuyorum. Çok doğru bir hareket bu. Çok doğru bir düşünce yapısı. Bence gerçek. Yani onu her yere uygulamak mümkün. Peki borsada ya da finans dünyasında, finansın da bir dili var malum. Evet. O dili hakikaten iyi bilmek gerekiyor mu? Tabii ki aslında şöyle çok uzun vakitler geçirmek gerekiyor. Fakat bu aşırı zor bir konu değil. Daha önce sizinle de konuştuğumuz üzere borsa hiçbir şekilde veya bir mesela fon hareketleri ya da işte bir altın, gümüş ne diyorsak bu şekilde yatay gitmez. Devamlı yukarı aşağı zikzak şeklinde ilerler. Şu şekilde zaten. Sizin elinizde bir varlık varsa siz onu sattığınız zaman başka birisi onu alır. Olmayan bir şeyi kimse alamaz. Bu hisse senedi için de geçerli, fon için de geçerli. Ne olursa olsun hepsi için geçerli. Bundan dolayı da aslında Warren Buffett bildiğimiz gibi dünyaca ünlü bir yatırımcı. Berkshire Hathaway şirketinin de aynı zamanda CEO'su. Kendisi Coca-Cola ile gerçekten ciddi adımlar atmış ve çok güzel noktalara gelmiş. Tabii ki sadece bir tane hisse senedi değil. Kendisinin çok basit fakat insanların %90'ının uygulamadığı bir sistemi var. Aslında çok kolay. Ne biliyor musunuz? Devamlı, sürekli ve istikrarlı bir şekilde alım yaparak, satış yapmayarak. Burada şuna bakalım. Her zaman veya her gün, her ay alım satım yapan kişilere göre bu doğru bir veri aslında istatistiğe göre açıklanmış zaten. Uzun vadeli hiç satmayarak alım yapanların alsaçlara göre totalde örnek veriyorum 5 sene veya 10 sene daha fazla kazandığı görülmüş. Warren Buffett gerçekten çok uzun yıllar belki 20 sene belki 30 sene aldığı hisseleri satmayarak inanılmaz bir kar elde etmiş. Düşünün ki bundan 20 sene önce Hektaş biliyorsunuz tarım ilaçlama ürünleri konusunda ve eczane ürünleri konusunda çok ileri gelen bir firma. Siz 2003 senesinde 1000 liralık Hektaş hissesi alsaydınız eğer 2023 yani 20 sene sonra 6 milyon liranız oluyordu. Evet dediğiniz duyar gibi 1000 lira o zamanlar çok değerli. Doğru. Günümüzdeki 50 bin liraya tekabül ediyor. Şu anda 50 bin lira aslında hepimizin vazgeçebileceği bir rakam değil mi? Yani tabii ki önemli bir miktar ama aşırı büyük para değil. Bundan dolayı sizler her ay düzenli bir şekilde hatta yapabiliyorsanız sürekli söylüyorum günlük 20 lira 30 lira ayırabiliyorsanız ayırın. Ne biliyor musunuz? Diyelim ki bir hisse 10 lirayken diğer ay 12 lira mı oldu? Ne olmuş oldu? %20 arttı mesela değil mi bu? Siz her ay aldığınız zaman o %20 içerisindeki karları elde edemiyorsunuz aslında. Nasıl yani? Şu. Siz 10 lira 10 kuruş, 10 lira 50 kuruş, 11 lira, 11 10, 11 20, 11 30 bu şekilde her zaman alım yaptığınız zaman sizin diyelim ki 10. günde 20 liralık yatırım yapıyorsanız eğer o 200 liranız diğer 20 günde de sürekli artarak veya inerek artarak bileşik faizle değerleneceği için siz %20 değil belki de %25 belki %30 kazanacaksınız. İşte bu çok önemli. Özellikle buna dikkat edelim. Alsatçılık değil, bizler spekülatör değil, uzun vadeli yatırımcı olalım. Benim hedefim bu.